Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün reklamlarımızı verirken yararlandığımız anahtar kelimeleri nasıl buluyoruz? Hangi araçlar kullanıyoruz? Yani ben şahsen hangi araçları kullanıyorum? Benim için daha iyi oluyor. Bunları göstereceğim. Tabii birçok araç var aslında ulaşmamız gereken. Ama sizin için en iyi olanları, size göre en iyi olanları kullanabilirsiniz. Ben burada 4 tane araçtan bahsedeceğim. Şimdi ilk bahsetmem gereken ve sizin için önemli olan araçlardan bir tanesi Google Ads, yani Google'ın kendi kullandığı aracı, Google Ads'teki anahtar kelime planlayıcı. Peki buraya nereden geliyoruz? Araçlar ve ayarlar kısmından anahtar kelime planlayıcı diyorsunuz ve sizi bu sayfaya atıyor. Anahtar kelime planlayıcı neden önemli arkadaşlar? Önce ondan bahsetmek istiyorum. Aslında sizin diğer kullandığınız birçok araçlar var ama emin olun o araçlardan ziyade Google'ın kendi kullandığı aracı size daha iyi sonuçlar verecektir. Çünkü kendisinin oluşturduğu sonuçlar olduğu için bu bizim için daha faydalı oluyor. Burada yeni anahtar kelimeleri keşfedin ve arama hacmi tahminleri alın kısmı var. Yapmam gereken yer yeni anahtar kelimeleri keşfedin olacak arkadaşlar. Buraya bastık ve karşımıza burada anahtar kelimeleri gireceğimiz yer geldi. Buradan mesela biz işte ne araştırmak istiyoruz? Mesela bebek arabası diyelim arkadaşlar. Bebek arabası diyoruz. Bebek arabasını buraya yazdığınızda bunun yanına başka kelimeler de tabii ekleyebilirsiniz. Ama ben burada örnek amaçlı burada size bebek arabası üzerinden gireceğim ve sonuçları göster diyorsunuz arkadaşlar. Sonuçları göster dediğinizde burada bakın ortalama aylık arama sayısı, buraya bastığınız zaman büyükten küçüğe size bu şekilde verecektir. Ben genelde buraya basarak sonuçları daha iyi gördüğüm için bunu da size öneriyorum. Aylık arama sayısı var. Bakın. Burada rekabet var. Rekabet de bizim için önemli. Anahtar kelimeleri kullanırken. Çünkü eğer orta işletmeli bir firmaysanız ya da küçük işletmeli bir firmaysanız rekabetin çok yüksek olduğu yerlerde reklamlarınız daha alt düzeylere inecektir. Burada mesela oyuncak bebek arabası demiş, işte bebek araba demiş, bebe araba demiş. Bunların arandığı rekabeti ve size hacmini gösteriyor. Bunlar önemli. Ben tabi burada hani örnek olsun diye bebek arabası dedim ama işte bebek arabasını siz uzun kuyruklu bir şekilde yazabilirsiniz. Uzun kuyruk derken de şundan bahsediyorum. Örnek veriyorum. Bebek bir kısa kuyruklu kelimedir ama bebek arabası dediğinizde ya da işte 0-2 yaş işte bebek arabası dediğinizde bunlar uzun kuyruklu oluyor. Burada örnek amaçlı ben size gösteriyorum ama bunları siz çoğaltabilirsiniz. Ve buradan bu şekilde seçip arkadaşlar buradan anahtar kelimelerinizi kendinize göre seçip reklamlarınızda kullanabilirsiniz bu şekilde. İkincisi arkadaşlar benim en çok kullandığımdan bir tanesi Keysearch. Keysearch'te nasıl açıyorsunuz arkadaşlar? Bunu nasıl buluyorsunuz? Keysearch yazıyorsunuz ya da Keysearch aç da yazabilirsiniz. Burada bu başlıklara tıklamıyorsunuz arkadaşlar. Keysearch başlığına tıklıyorsunuz. Asıl sitesine yani. Ve burada Keysearch'te anahtar kelime araştırması kolaylaştı diye bir başlık var. Gördüğünüz gibi şimdi başla diyeceksiniz. Burada sizi kendi ücretli ücretsiz sayfasına yönlendiriyor. Siz ücretsiz de deneyebilirsiniz bunu. Şimdi başla diyorum. Yani ücretsiz kısımları da gerçekten çok size iyi şeyler sağlıyor. Burada e-postanızı gireceksiniz arkadaşlar. İşte parolanızı gireceksiniz. Şifreyi gireceksiniz. Şifrenizi onayladıktan sonra size ben robot değilim dediğinizde bir plan gönderecek ve kayıt olduğunuz zaman Keysearch'ta gerekli anahtar kelimeleri bulabileceksiniz. Burada ben tekrardan farklı bir araç açtığım için burada gösteremeyeceğim ama bunu yaparsanız sizin için çok iyi olur. Üçüncü benim size önereceğim şey de Keyword Tool. Keyword Tool arkadaşlar gerçekten yine 3. sırada benim için önemli olan bir araç. Çünkü burada şöyle göstereyim ben size. Yine gerçek sitesinden giriyorsunuz. Şimdi örnek verince ne bahsettiğimi anlayacaksınız. Mesela bebek arabası diyelim mesela. Buradan seçiyorsunuz Türkçeyi. Ben önceden de burayı kullandığım için seçili geldi ve arama kısmına basıyorum. Evet. Bakın bebek arabası modelleri, bebek arabası işte yağmurlu. Bunlar arkadaşlar gerçekten sizin işinizi kolaylaştıracak anahtar kelimeler. Ben bunun ücretlisini almadım ama siz tabi isterseniz alabilirsiniz. Kısımları görmeseniz bile yine işinizi kolaylaştırıyor Google arama reklamlarında. Neden? Diyelim ki burada görmüyorsunuz. Peki burada ne yapacaksınız? Arkadaşlar zaten Google Ads reklamlarında
Bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi de burada anahtar kelimeleri bulmak olduğu için buradan alıp siz bu anahtar kelimeyi başka araçlarda da kullanabilirsiniz. Yani ben ne yapıyorum onu söyleyeyim. Mesela burada işte bebek arabası, işte ayak örtüsünü ben burada göremiyorum. Ben ne yapıyorum? Burada bunları not ediyorum. Mesela 3-4 tane kelime seçiyorum burada. Bunları not ediyorum. Bunları işte anahtar kelime planlayıcısında ya da birazdan göstereceğim Google Trend'lerde yazıyorum. Zaten Google Trend'lerde birazdan da bahsedeceğim. Karşılaştırmalı bile bunları görebiliyorsunuz. Bu yüzden bu aracı da arkadaşlar size tavsiye ediyorum. Gerçekten benim işime çok yarıyor. Eminim sizin işinizde yarayacaktır. Eğer bir danışansanız, firmalarınız varsa veya işte belli bir firma işletiyorsanız tekrar söyleyeyim, bu anahtar kelimeler sizin reklamlarınızda çok çok önemli. Biz firmalarımızda şunu bizzat görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten birçok firmada görüyoruz. Anahtar kelimelerini düzgün kullanamadıkları için harcamaların birçoğu boşa gidiyor. Çünkü anahtar kelimeyi eğer siz iyi seçemezseniz zaten yanlış tıklamalardan, boş tıklamalardan boş yere sizin harcamalarınız olacak. Biz bunu birçok firmamızda gördüğümüz için birçok firmalar dikkat etmiyor. Yani nokta atışı yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz 2020'den önce daha farklıydı bu reklam stratejileri, daha kolaydı ama 2020'den sonra gerçekten reklamların dili değişti. Ne yapıyorduk? İşte anahtar kelime giriyorduk, bir iki tane. Oradan direkt nokta atışı yapabiliyorduk ama şu an böyle değil. Birçok gerçekten reklamların hem dili değişti hem de farklı reklam türleri girip bunların arasından reklamlarınızın çıkması daha da zorlaştı. Bu yüzden biz anahtar kelimelerimizi daha iyi seçerek bunların arasından çıkabiliriz. Tabi bunların yanında işte reklamlarımızın metinlerini yazmak, uzantılar eklemek, bunlar da var. Ama bunların hepsini teker teker zaten ilerleyen zamanlarda da göreceğiz. Şimdi bizim konumuz anahtar kelime olduğu için konu dağılmasın arkadaşlar. Bir sonraki aracımız da Google Trendler arkadaşlar. Google Trendler yazıyorsunuz. Ben burada hazır beklettim size daha iyi seri bir şekilde anlatabilmek için. Bunu yazdığınız zaman bakın yine aynı bu siteye giriyorsunuz. Google Trendler, tıklıyorum. Burada anahtar kelime gireceksiniz. Mesela ben yine aynı anahtar kelimeyi gireyim. Bebek arabası dedim. Bakın bebek arabası. Burada neredeyseniz, nerede görmek istiyorsanız yani bu terimin ne kadar arandığını, hacmini, aktifliğini, burayı ona göre seçiyorsunuz. Son 12 ay diyor. Ben bunu genelde arkadaşlar son 7 gün yapıyorum. Ama siz eğer çok görmek istiyorsanız bunu saate göre, aya göre yapıyorsunuz. Burada kategorinizi seçebiliyorsunuz. Google Web aramaları olduğu için biz Google Web arama olarak bırakacağız. Ama siz işte diyelim ki görsel arama reklamı çıkacaksınız ya da YouTube arama reklamı çıkacaksınız. Onlara göre de burada seçtiğiniz zaman burada haritalar ve yerlere göre size farklı sonuçlar verebiliyor. Biz bunu böyle bırakıyoruz. Az önce dediğim karşılaştırma kısmı buydu. Buradan da karşılaştırabiliyorsunuz. Mesela bebek arabası yazdınız. Mesela biz ne diyelim? Bebek arabası aksesuar arabası aksesuarı. Bakın buradan da zaten verdi. Bakın karşılaştırmasını yapabiliyorsunuz. Bunun ikisini karşılaştırdığınızda çok az bir arama hacmi var bebek arabası aksesuarının. Ama bebek arabası dediğinizde hacmini buradan görebiliyorsunuz. Karşılaştırmalı bir şekilde. Mesela Çankırı, Iğdır, nerelerde daha çok bunlar bu aramalar verilmiş. Bunları görüyorsunuz. Burada nasıl aratılıp bunlar bulunmuş. Yani bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Mesela yazmış, mesela mama sandalyesi yazmış ya da bu anahtar kelimelere yazmış. Ne çıkmış karşısına? Bebek arabası olarak aratılan reklam çıkmış. Buradan bunları görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere anahtar kelimeleri nasıl bulabiliriz detaylı ve kısa bir şekilde uzatmadan anlatmaya çalıştım. Eğer içerikleri beğeniyorsanız arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın lütfen ve hızlı bir şekilde bu bilgilerden faydalanmak istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.